Bence her gelen Türk burayı bir ziyaret edip bir Fatiha okumalı. Mimar burada diyor ki bir tane bile kusur bulursanız işte intihar ederim. Burası aynı zamanda Osmanlı'ya da ev sahipliği yapmış. Gerçekten de Budapeşte de hiç uzun bir gökdelen vesaire göremiyorsunuz. Burada devlet zorunlu kılıyormuş resmi tatillerde her yer kapalı olmak zorundaymış. Burayı UEFA ele geçirmiş durumda. İçerisine araç girişi yasak. Sadece otobüs ve taksiler girebiliyor. İçerisinde Stefan'ın 1000 yıldır mumyalanan sağ eli bulunuyormuş. Burada var ya kilometrelerce kuyruk var. Şimdi Budapeşte de güzel bir konaklama önerisiyle geldim. Amberlin Suite Otel. Odamızı göstereyim size. Burası böyle bir daire gibi ama aynı zamanda otel hizmeti veriyor. Böyle güzel yatak odası ve geniş bir dolaplarıyla, rahat yatağıyla bir yatak odası var. Böyle banyoda çamaşır makinesi dahil bütün ihtiyaçlarınız bulunuyor. Burada büyük bir dolap var, vestiyer var ve geçiyoruz. Burada bir resmen salon var. Çekyat, çok güzel bir mutfak. Bütün tavasıyla, tenceresiyle bu çekmecelerde. Özellikle bebekli ve çocuklu aileler için bakın burada bütün ihtiyaçlarınız var. Bakın böyle tavalar vesaire bulunuyor. Aynı zamanda bebekliyseniz güzel bir beşik de vermişler. Ve detaylar aynı zamanda bebek leğenine kadar ve bakın burada bebek şampuanlarına kadar düşünülmüş. Yani gerçekten tam bir fiyat performans. Ben önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi normalde biliyorsun çocuklar 7-8 gibi uyudukları için biz bebekle aynı odadayken uyuduktan sonra offline modda geçmek zorunda kalıyorduk. Ses yapamıyorduk. Şimdi mesela burada salon olduğu için Asil yanımızda uyuduğunda burada oturabileceğiz. Yani bir 2 saat daha en azından vaktimiz olacak. Evet, Mustafa'ya teşekkürler bu oteli tuttuğu için. Evet, yeni bir ülke Macaristan. Budapeşte gezimiz başlıyor. Biraz badireli bir uçuştan sonra çok salladı ve Türk Hava Yolları pisti pas geçmek zorunda kaldı. Bayağı kusanlar vesaire. Şükür merkeze geldik. Havaalanından direkt 100E numaralı otobüsle çok kolay bir şekilde merkeze geliniyor. Yani biz bebekli olmamıza rağmen Uber'i tercih etmedik. Havaalanından çıkıp sola döndüğünüzde hemen orada görüyorsunuz zaten. 200'e durarak gelen, 100'e Express olarak gelen bir otobüs 25-30 dakikada merkezde oluyor. 100E bileti diye yazıyor zaten. 2500 forint, 2 kişi 5000 forint şeklinde alabiliyorsunuz. Bence otobüste de ödendiğini tahmin ediyorum. Çünkü direkt kredi kartıyla ödeme cihazı bulunuyor şoförün yanında. Çok rahat bir şekilde merkeze gelmiş olduk. Şimdi de Time Out Market'e gidiyoruz karnımızı doyurmak için. Time Out Market'e birçok vlogumuzda gittik. Dubai, New York, Lisbon birçok şehirde uğradık. Bütün şubelerini geziyoruz. Budapeşte'de de bir şubesi var. Bir yemek market. Böyle herkesin istediği yerden alıp ortada yediği bir yemek market. Şimdi orayı keşfetmeye gidiyoruz. Şimdi burada güncel kurla yaklaşık 7'ye bölüyoruz total ücreti. Tabii siz bunu izlediğiniz tarihe göre bu değişecektir. Zeynep bir tane humus aldı. O da 3500 forint. Gayet güzel. Şöyle bandırarak Türk usulü yiyebilirsiniz. Ben de başka bir yerden pizza aldım. O da 3500 forint. Yani yaklaşık 500 liraya öğünleri alabiliyorsunuz gibi görünüyor. Time Out Market çok güzel, nezih, sakin. Burayı yemek yeme noktası olarak kullanabilirsiniz. Evet, Budapeşte de bir başka sokak lezzetleri yiyebileceğiniz yer Karavan. Burası çok popüler, birçok vlogda görüyorsunuz ama çok küçük, böyle dip dibe birçok gerçekten karavanlardan oluşan işte hamburger vesaire sokak lezzetleri yiyebileceğiniz bir yer. Bana sorarsanız karın doyurmak için Time Out Market çok daha nezih ve güzel. Burada böyle sıkış tepiş ve rahatsız bir şekilde yemektense Time Out Market daha tercih edilesi.
Evet, burası bir harabe barı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra burası yıkılmak üzereyken bir getto sanatçılar tarafından teslim alınıyor ve burayı yaşayan bir barlar sokağına çeviriyorlar. Girişte de aslında simplakert Mozi yazıyor. Mozi de sinema demek. Burada açık hava sineması da oluyormuş akşamları özellikle. İçeride de barlar bulunuyor. Karavanın hemen yan tarafında bulunan bu harabe barını da ziyaret listenize ekleyebilirsiniz. Karavanın hemen arka tarafında kalan Dohani Sinagogu. Dışarıdan baktığınızda bir camiyi andırıyor çünkü Endülüs mimarisiyle yapılmış bir sinagog. Dünyanın en büyük ikinci, Avrupa'nın ise en büyük sinagoguymuş bu. İkinci Dünya Savaşı döneminde, Nazi işgali döneminde burası bir Yahudi gettosu olarak da kullanılmış ve bu Holocaust'u anmak için de bahçesinde bir ağlayan söğüt ağacı heykeli bulunuyor. Buradan ben görüyorum ama kapalı bugün çünkü bunların özel bir bayramı herhalde, Şavut dönemi olduğu için 22-23 Mayıs'ta kapalıymış. Orada da her yaprakta bir o ölenlerin ismi yazan bir heykelde bulunuyormuş bahçesinde. Evet, Budapeşte de yeni bir gün başlıyor. İlk gün zaten yol yorgunluğu ve bir şeyler atıştırmayla geçti. Otelde gerçekten çok güzel, tekrar şiddetle tavsiye ederim. İlk gecemiz de çok güzel geçti. Ve yeni güne 26'da başlıyoruz. 26 çölde bir vaha gibi gerçekten. Budapeşte'nin biz tam da sıcak dönemine denk geldik daha Mayıs olmasına rağmen. Burası yeşillikler arasında böyle geniş, yüksek tavanıyla gerçekten vaha gibi. Burası adını hem Krali Caddesi'nde No 26'da olmasından alıyor, hem de içerideki bitkilerin yetişmesi için de içeriği sürekli 26 derecede tuttuklarını söylüyorlar ve bu 26 dereceden geliyor aynı zamanda. Zaten logosuna da derece işareti var. İçerisinde muz ağacından tutun bir sürü tropikal bitkiler de var. Akşam yemek için de tercih edilebilir ama rezervasyon gerektirebilir. Ama sabah erkenden bir avantajı da 7.30'da açılıyor olması. Bu kadar erken açılan çok bir mekan yok. Bizim gibi bebekli aileler için de bu önemli. Bu saatte zaten ayakta oluyoruz. Sabah erkenden gelseniz kahvaltı için yer bulabilirsiniz. Rezervasyona gerek kalmaz. Evet, merhaba. Mustafa için Egg Benedict söyledik. Ekşima ekmek üzerinde poşe yumurta ve Hollandaise sos var. Avokadolu olanını seçtik biz. Yanında koyacak olan şeyi seçebiliyordunuz. Ben de Breakfast Royal aldım. Aslında bu kızarmış yumurtayla oluyordu ama ben scrambled yapabilir misiniz dedim. Onun yanına koymuşlar. Burada hash brown var. Mantar, domates ve beyaz peynirle böyle bir salata gibi bir şey yapmışlar. Evet, kahvaltımızı yaptık. Şimdi 26'den çıktık. Yürüyoruz. Cambridge'e doğru gideceğiz. Oradan fünikülere binip Buda Kalesi'ne çıkacağız. Mekanla ilgili yorumum, mekan çok güzel. Yani o bitkiler falan gerçekten tatlı. Hani böyle eğer uzun vakit geçirme şansınız varsa gelmeye ve orada durmaya değer. Hani tuvaletinin dizaynı bile bence çok şıktı gerçekten. Ama biz zaten hani apar topar hızlı yemek yeme ve kalkma yolunda olduğumuz için hani bizim için çok mantıklı değil. Çünkü porsiyonlar hem küçük hem de fiyatlar pahalı. En azından oturduğunuzda birazcık geldiğinizde değecek şekilde vakit geçirmenizi öneririm. Akşam hani böyle kokteylleri vesaire güzel oluyormuş. O zaman oturmak bence o ışıklandırmanın altında çok güzel olur. Ama bizim için kahvaltı gerçekten birer yumurtadan bir porsiyondu. O yüzden çok doyurucu değildi. Hem de pahalı olduğu için en azından kahveyi orada içmeyelim dedik. Başka yerde o keyfimizi yapacağız. Kahvaltıyı orada yaptık ve hızlıca kalktık gibi oldu. Şimdi Budapeşte de Salt diye Michelin yıldızlı bir üst düzey restoran var. Böyle çok eksklusif bir restoran. O aynı ekibin kurduğu Salt and Co's Cafe and Bakery isminde bir kafede bulunuyor. Burada aynı zamanda artizan kruvasanlar ve güzel sandviçler de var. Pratik bir kahvaltı ve güzel nezih bir kahve mekanı olarak burayı değerlendirebilirsiniz. Dediğim Salt Cafe hemen Saint Stefan Bazilikası'nın arka sokağında bulunuyor. Şurada ulaşabilirsiniz.
Evet, Buda ile Peşte'yi birbirine bağlayan zincir köprü. Aslında normalde iki ayrı şehir olan, yani Buda tepeler ve tarihi eserlerle meşhur. Peşte ise daha ticaretin olduğu düzlük, yaşamın olduğu kısım. Bu iki şehri birbirine bağlayan ve gerçekten yekpare bir şehir olmasını sağlayan köprü. Bu köprüyü bir tane kont yaptırıyor. Kont Chenyi olması lazım. Buranın alfabesi farklı. Babasının cenazesine yetişemiyor. Karşı kıyıya geçemiyor. Ve bir yıllık gelirimi diyor harcamaya hazırım. Buraya diyor bir köprü yaptıracağım. Sonrasında işte o sponsor olarak bu köprü ilk defa yapılıyor. Ondan öncesinde nehir donduğunda insanlar yürüyerek, sonrasında da dubalı birleştirme köprü gibi vasıtalarla geçiliyormuş. Köprünün girişinde de iki tane aslan var. Bu aslanın da bir hikayesi var. Mimar burada diyor ki bir tane bile kusur bulursanız işte intihar ederim. Çocuğun bir de daha dakika bir gol bir açılış töreninde diyor bu aslanların dili yok. Halbuki adam dili yapmış ama gerçeğe birebir orijinal yaptığı için baktığında görünmüyor. Çünkü ağız tabana yapışık şekilde. Yani bu hikayenin saçma yanları da var da kendini nehirden atıyor. Sözde intihar ediyor ama zaten yüzülebilecek bir nehir yani. Sonra yüzerek tabii ki de çıkıyor sonrasında. Böyle de aslanların bir hikayesi var. Sonrasında köprü 2. Dünya Savaşı zamanında yıkılıyor ve 100. yılında 1949 yılında tekrar yenilenerek hizmete açılmış. Evet, biz bebek arabalı olduğumuz için onların biniş kapısı ayrı bir yerden. Bizi direkt üst kabine aldı. Burada yalnızız. Diğer insanlar alt kabinde. Güzel bir Tuna Nehri manzarasıyla finikülerle yukarıya çıkıyoruz. Burası dünyanın en eski ikinci finiküleriymiş. Birincisi Avusturya'da. İstanbul'daki de en eski yeraltı finiküleri olarak geçiyor. Bu da tarihi finikülerlerden bir tanesi. Evet, Budapeşte'nin seyir noktası Balıkçı Tabyası. Böyle isminden sanki burası bir kaleymiş, bir savunma yeriymiş gibi algılanabilir ama aslında sonradan yapılan bir seyir noktası. Macaristan'ın 100. yılı etkinlikleri kapsamında yapılmış. 1895-1900 yılları arası olması lazım. İsmini de aslında Orta Çağ'da burayı koruyan balıkçılara ithafen Balıkçı Tabyası demişler. Önceden de burada bir balık hali bulunuyormuş. Her bir kemerden çok güzel bir seyir manzarası sunuyor ve oralarda insanlar fotoğraf çekmek için sıra bekliyor. Üzerinde de 7 tane böyle kubbemsi yapı var. Bu da aslında Macarlar da Orta Asya'dan, Ural Altaylardan buraya göçen bir millet. Orada da aynı bizde nasıl boylar varsa 7 tane boya ithafen yapılmış 7 tane kubbemsi yapı bulunuyor. Balıkçı Tabyası'nın hemen yanında da renkli çatısıyla Matias Kilisesi, resmi adıyla Meryem Ana Kilisesi yer alıyor. Bu kilisede Macaristan'ın ilk kralı ve aslında buraya Hristiyanlığı da getiren Aziz Stefan tarafından 1015 yılında yapılmış. Ancak sonrasında bayağı çalkantılı bir hayatı olmuş bu kilisenin. Moğol istilası sırasında yıkılmış. Sonra Kral Matias zamanında tekrar inşa edilmiş ve Matias da buraya bir kule inşa etmiş ve bu kulede 2 kere evlenmiş. Ondan dolayı burası aynı zamanda Matias Kilisesi olarak da isimlendiriliyor ve sonrasında da Haçlı Seferi sırasında da tekrar burası top atışlarına maruz kaldığında bir duvarın içine saklanmış Meryem Ana heykeli çıkmış ve sonrasında Meryem Ana Kilisesi olarak da anılmaya başlamış. Kanuni Buda'yı fethettikten sonra da burası cami olarak da hizmet vermiş Osmanlı zamanında. İşte Kral Stefan bu Balıkçı Tabyası'nda bunun aynı zamanda heykeli bulunuyor ve yüzü de Matias Kilisesi'ne doğru bakıyor. Evet, Buda Kalesi UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve bir sürü krallık hanedan görmüş bir aslında önce kale sonra saray ve şu anda kültürel birçok sanat eserini içerisinde barındıran bir yapı. 13. yüzyılda burada ilk surlar inşa ediliyor. Sonrasında Matias döneminde 15. yüzyılda bu saray inşa ediliyor. Burası aynı zamanda Osmanlı'ya da ev sahipliği yapmış. Sınır savunma hattı ve kalesi olarak da hizmet vermiş. Budin Kalesi olarak 145 yıl boyunca Osmanlı
Hanedanı'na da ev sahipliği yapmış bir yapı burası. Sonrasında Haçlı saldırıları zamanında Habsburg Hanedanlığı burayı alınca da Habsburg Sarayı'nı inşa ediyor. Dünya Savaşı sırasında da birçok çarpışmada sahne alarak tekrar bir enkaza dönüyor. Sonrasında ise tekrar aslına sadık kalınarak inşa edilmiş bir yapı. Evet, burası da Budapeşte'nin merkezi, tam sıfır noktası. Fünikülerin önünde 0 kilometre diye bir anıt var. 3 metre yüksekliğinde bir sıfır simgesi. Bütün ana karayolları vesaire Budapeşte mesafesi için tam bu nokta dikkate alınıyormuş. Budapeşte'nin merkezi diye de böyle burayı anıtlaştırmışlar. Dedik ki Budapeşte çok sıcak. Bu öğle vaktini bir AVM'de değerlendirelim. Burada Arena Mall diye bir AVM var. Oraya Bolt'a bindik geldik. Her yer kapalı. Biz de dedik acaba öğle arası falan mı? Meğer bugün resmi tatilmiş. Bir daha 24 Mayıs'ta gelecek olan denk gelirse veya her tarihte aslında bu da bize ders olsun. O gittiğimiz ülkenin resmi tatillerine bakmak lazım. Her yer kapalı. Burada gerçekten hani güzel MediaMarkt'tır ve diğer Zara'dır. Tanınmış birçok marka var. Primark var. Yani Primark çünkü AVM'ye gelmek lazımdı onun için. Çocuk kıyafetleri biliyorsunuz çok uygun orada. Hazır bugün de vakit varken alacaktım. Üzüldüm gerçekten. Bizde resmi tatiller tam tersi alışverişin canlandığı AVM'lerin iğne atsan yere düşmediği günler olur. Burada devlet sorumlu kılıyormuş resmi tatillerde her yer kapalı olmak zorundaymış. Evet, Kahramanlar Meydanı'nı size göstermek için geldim ama burayı UEFA ele geçirmiş durumda. 30 Mayıs'ta yani biz 24 Mayıs'ta buradayız. Bir hafta sonra Şampiyonlar Ligi finali Budapeşte Puskás Arena'da devasa bir stadyum. Dolayısıyla bütün şehirde bu Şampiyonlar Ligi festivalinin hazırlıkları başlamış durumda. Giydirmeler ve teknik hazırlıklar yapılıyor. Evet, bu meydanın ortasında Başmelek Cebrail'in heykeli bulunuyormuş ama bence şu an tadilatta kaldırmışlar. Zaten meydana da giremiyoruz. Altında da 7 kabilenin liderlerinin heykelleri bulunuyor. Şu gördüğünüz kavisli yapıda da 14 tane tarihi şahsiyet sıralı bir şekilde bulunuyor ve yukarısındaki heykellerde de savaş, barış, adalet gibi temel kavramları simgeleyen heykeller bulunmakta. Meydanın iki tarafında da Güzel Sanatlar Müzesi ve Sanat Galerisi bulunuyor ve meydanda devasa bir şehir parkına doğru uzanmakta. Özellikle sıcak Budapeşte günlerinde bu parkta soluklanıp nefes alabilirsiniz. Evet, yeni güne kahvaltı İstika'da yaparak başladık. İstika 8.30'da açılıyor. Açılır açılmaz oturduk ve masalar doldu. Yani sonra geç kalırsanız biraz bekleyebilirsiniz. Zaten içeride çok alan yok. Genel masalar dışarıda. Onun dışında bir de aynı sokakta burada David's Kitchen diye bir mekan da var. Burası da 8'de açılıyor. Dışarıdaki masalar görüyorsunuz. Bebek sandalyesi olmadığı için biz oturamadık. Onun önünde de büyük bir park var. Hem Istika'nın hem David's Kitchen'ın önünde. En kötü ihtimalle David's Kitchen'dan kruvasan vesaire paket alıp bu parkta da yaz döneminde kahvaltınızı yapabilirsiniz. Hatırlarsanız New York vlogunda da Boston Köprüsü'nün dibinde bu yüzde Arabica'ya gitmiştik. Aynı zamanda bizim Bağdat Caddesi'nde de bir şubesi vardı ama son dönemde kapandı. Japonya çıkışlı bir kahve zinciri bu. Minimalist tasarımıyla ve güzel formülleriyle nam salmış durumda dünyada. Klasik kahve zincirlerindense siz de Budapeşte de burada mola verebilirsiniz. Bu aslında yüzde işareti değilmiş. Biz yüzde Arabica diyoruz ama kurucusu bunu kahve dalındaki kahve çekirdeklerine benzettiği için bu logoyu koymuş. Aynı zamanda da tabii herkes yüzde dediği için biz %100 işte kahve kullanıyoruz. Ekstra bir şey kullanmıyoruz anlamında da anlatıyor.
Evet, Budapeşte'nin simgelerinden biri Aziz Stefan Bazilikası. Macaristan Krallığı'nın kurucusu ve Macaristan halkını Hristiyanlıkla tanıştıran Kral Stefan. Onun anısına inşa edilmiş ve Budapeşte'nin silüetinde en dikkat çeken yapılardan bir tanesi. 1851 yılında inşaatı başlamış ancak kalitesiz malzeme kullanımı ve hesaplama hataları sebebiyle kubbe sonrasında çökmüş. Sonrasında 1868'de bu kubbe çöktükten sonra ta 1905 yılına kadar tekrar yapım inşaatı devam etmiş. Hatta halk arasında böyle bitmeyen süreçlerle ilgili işte bazilika gibi falan diye deyim olarak da yer etmiş. O inşaat sürecinde de 96 metre yükseklikte tamamlanmasına karar verilmiş. Çünkü 896 yılı Macarların bu Karpat Havzası'na geliş yılına ithafen 96 metrede tamamlanmış ve bir de parlamento binası 96 metre ve bundan daha uzun bina yapılmasına da şu an kanunen Budapeşte şehir merkezinde izin verilmiyor. Parlamento binası ile eşit olması da din ve devlet işlerinin birbirine eşit olduğunu simgelemesi açısından karar verilmiş. Gerçekten de Budapeşte'de hiç uzun bir gökdelen vesaire göremiyorsunuz ve Buda Kalesi'nden silüete baktığınızda da gerçekten en uzun iki bina bunlar. İçerisinde Stefan'ın 1000 yıldır mumyalanan sağ eli bulunuyormuş ve her yıl 20 Ağustos Aziz Stefan günü, o da resmi tatil. Biz de şu an bir resmi tatile denk geldik. Dini bir bayrama denk geldiğimiz için her yer kapalı. Haliyle kilise de kapalı. Bir diğer resmi tatilde 20 Ağustos Aziz Stefan günü. O günde de bu mumyalanmış el buradan çıkarılarak şehirde dolaştırılıyormuş. Törenlere katılınıyormuş yazan bilgilere göre. Evet, burası Özgürlük Meydanı. Yazın özellikle sıcak havalarda serinlemek için güzel bir nokta olabilir. Burada interaktif bir fıskiye var. Fıskiyenin yanına yaklaştığınızda o basıncı algılıyor fayanslar ve oradaki su kesiliyor. Ama bu meydan aslında birçok sembolü içerisinde barındıran bir meydan. Özellikle arkada gördüğünüz o kartalın saldırdığı Cebrail tasviri Holocaust'u anlatan, Nazilerin Macarlara zulmünü anlatan bir heykel olarak kurgulanmış ama halk buradaki Macaristan'ın rolünü hiç tamamen temize çıkardığını düşünerek bu heykeli protesto etmişler ve burada kendi sergilerini yapmışlar. Burada hayatını kaybedenlerin eşyaları, fotoğrafları sergileniyor aynı zamanda. Burada böyle bir anıt bulunuyor. Aynı zamanda bu meydanda bir Sovyet savaş anıtı varmış. Yani 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin elinden Macarları kurtaran Sovyetlerin anısına ve Sovyetlerden ayrılırken de Rusya bu anıtın korunması için bunu da şart koşmuş, bu anıt devam edecek diye. Sonrasında da Ronald Reagan heykeli var. O da Macarları komünizmden kurtarmadaki rolü dolayısıyla yapılmış. Yani Ruslara da selam çakılan bir heykel var ama Amerika'ya da selam çakılan bir heykel var. Bizi Nazilerden kurtaran Ruslara, Sovyet'ten kurtaran da Amerika'ya. Böyle her dönemin önemli karakterine bir anıt yapmışlar. Burası Aziz Stefan Bazilikası ile Parlamento binası arasında bulunan bir park. Budapeşte'nin bir diğer simgesi parlamento binası. Özellikle gece Tuna Nehri'nin kenarında ışıklarıyla harika bir görsel görüntü veriyor. Burası da yine 96'lar kervanının diğer bir üyesi. Yine 1896, yani Macarların bu bölgeye gelip yerleşmesinin 1000. yılı şerefine planlanmış. Ancak 1905 yılında açılmış. Aziz Stefan Kilisesi de aynı tarihlere denk geliyor yaklaşık. Buranın mimarı maalesef buranın açılışını göremeden birkaç hafta önce vefat etmiş. Bir diğer önemli detay da içinde tamamen Macar mermerleri, Macaristan'dan elde edilen ham maddelerle yapılmış. Herhangi bir yabancı bir şey kullanılmamış ve 40 kilo altın kullanıldığı söyleniyor kaynaklarda. Yine burası da 96 metre yüksekliğiyle Budapeşte'nin en büyük iki binasından bir tanesi. Önünde de Avusturyalılara karşı Macaristan bağımsızlığını tetikleyen prensin, adını şu an söylemesi zor, prensin heykeli at üstünde bulunuyor Tuna Nehri'nin kıyısında.
Evet, bir başka duygusal anıt da Tuna Nehri'nin kenarındaki metal ayakkabılar. İkinci Dünya Savaşı sırasında iktidara gelen Nazi yanlısı parti burada Yahudileri getirip Tuna Nehri kenarında denize atıyorlarmış ve birbirlerine bağlayarak, işte sonrasında silahla vurarak. Ama o zaman da ayakkabılar değerli olduğu için, ayakkabı bulunmayan bir şey, ayakkabılarını çıkarıp denize atıyorlarmış. Bu da ayrı bir ilginç detay. Bu metal anıt 2005 yılında açılmış ve içinde işte çocuk ayakkabıları da bulunuyor. Yani o dönem çocukların bile nehire atıldığını da simgeleyen bir anıt. Evet, Budapeşte'nin nefes alma yeri Margaret Adası'na geldik. Burası Tuna Nehri'nin ortasında, karayla bağlantısı olmayan bir yer. İçerisine araç girişi yasak, sadece otobüs ve taksiler girebiliyor. İçerisinde de devasa bir fıskiye müzik şovu eşliğinde su dansları yapılan, ayrıca birçok aktivite olan yaklaşık 3 kilometre karelik bir ada burası. Adını Macar Kralı 4. Bela'nın kızı Azize Margaret'tan almış. Moğol istilası sırasında kral, eğer istiladan kurtulursak diye kızını bu adanın içinde bulunan Dominiken Manastırı'na adamış. Bu manastırın kalıntıları da hala adanın içerisinde bulunuyormuş. Burayı da bence gezi planınıza dahil edin. Özellikle sıcak yaz günlerinde taksiyle gelmenizi, direkt Bolt veya Uber'le hızlı bir şekilde gelmenizi tavsiye ederim. Yoksa yürümek biraz meşakkatli. Evet, Budapeşte'deki atalarımızdan biri Gül Baba. Bence her gelen Türk burayı bir ziyaret edip bir Fatiha okumalı. Ben de Asil ve Zeynep'i Margaret Adası'na bıraktım. Çünkü çok sıcak, buraya gelmek çok zor. Hemen Uber'e atlayıp Gül Baba'yı ziyarete geldim. Gül Baba bir Bektaşi dervişi, Amasya Merzifon doğumlu ve Kanuni'nin Budapeşte seferine katılıp askerlere manevi liderlik yapmak için katılmış ve 1541 yılında vefat etmiş. Hatta size anlattığım Meryem Ana Kilisesi, Balıkçı Tabyası'nın oradaki kilise camiye dönüştürüldüğünde ilk cuma namazı kılınırken vefat ettiği söyleniyor ve rivayete göre Ebu Suud Efendi namazını kıldırmış ve çok geniş katılımlı bir cenaze töreniyle defnedilmiş ve buraya defnediliyor. Sonrasında da Budin Beylerbeyi buraya sekizgen bir türbe yaptırıp hala burada meftun durumda. Sonrasında Avusturya Macaristan burayı fethettiğinde bile ona dokunmamışlar. Çünkü yaşadığı dönemde bile Hristiyanların saygısını kazanan çok kıymetli bir manevi öndermiş Gül Baba. Şapkasında hep bir gül taşırmış ve gittiği her yerde gül yetiştirmesiyle meşhur. Gültepe denilen bu yerde de zamanında güller yetiştirmiş. Gül fidanları getirip Türkiye'den buraya güller ekmiş. Burada hala etrafta da güller dolu. Aslında Gül Baba'nın Galatasaray'la da bir hikayesi var. Türkiye'deyken Galata sırtlarında yaşarken de 2. Bayezid orada dolanırken bir gül kokusu duyuyor ve bunun nereden geldiğini araştırırken Gül Baba'nın evine yolu düşüyor. Gül Baba da ona 2 tane, bir sarı bir kırmızı gül veriyor. Sonrasında dile benden ne dilersen diyor. O da oraya tam donanımlı bir mektep yapılmasını istiyor. O da işte Galatasaray Lisesi'nin temelleri atılmış oluyor. Galata Sarayı Hümayun Mektebi, yani günümüzdeki Galatasaray Lisesi'nin temeli olmuş oluyor. Sonrasında Ali Samiyen ve arkadaşları da Galatasaray rengi olarak işte o zamanında 2. Bayezid'e verdiği sarı ve kırmızı rengini seçiyorlar. Böyle de Galatasaray'la bir ilişkisi var. Ben de bir Galatasaraylı olarak Gül Baba'yı ziyaret etmek ve anmak istedim. ...1912'de Merkez Bankası olarak inşa edilmiş bu Paris Pasaj. Günümüzde de aslında otel olarak hizmet vermekte. Ama altındaki bu cam tavanlı ve ince işlemeli salon hem yemek yemek için hem de kafe olarak oturabileceğiniz çok keyifli bir nokta. Biz 1:30 gibi geldik. Yemek kısmında da müsaitlik var. Öğle yemeği için kafe kısmı da müsait. Ama akşam büyük ihtimalle rezervasyonsuz yer bulmak daha zor olacaktır. Aynı zamanda piyano eşliğinde, keman eşliğinde de burada keyifli vakit geçirebilirsiniz.
Şimdi biz çocuklu bir aile olduğumuz için ve gece geç vakitlere kadar dışarılarda sürtemediğimiz için böyle gittiğimiz şehirlerde otele paket söyleyip akşamları değerlendiriyoruz veya böyle gün ortası Asil'in öyle uykusuna getirdik ve Zeynep Netflix keyfi yapıyor. Burada da Budapeşte'nin meşhur yemeği langos söyledik. Langos 10 diye bir yerden söyledik. Google Maps'ten de baktım, puanları yüksek. Yani fiziki olarak da gidebilirsiniz ama biz otelde deneyimleyeceğiz. Aslında o şeye bakarken güzel bir yorum yapmışlar. Bir tane Türk pişiden pizza yapmışlar diye yorum yapmış. Gerçekten öyle. Bu klasik, özellikle peynirli ve kremalı klasik model. Bu da Macarların meşhur krebiymiş. Fransız krebine göre daha ince. Nutellalı da bu palacinta söyledik. Burada özellikle Volt uygulamasını kullandık. Gayet güzel. Market alışverişlerimizde resmi tatil olduğu için, her yer kapalı olduğu için oradan sürekli temin ettik. Yemek için de Volt uygulamasını kullanabilirsiniz. Gerçekten tadı pişi. Şu hamur. Budapeşte de yapılabilecek en güzel aktivitelerden bir tanesi de tekne turu. Bu tekne turları Vigado meydanının oradan kalkıyor. Sıra sıra bir sürü firma var zaten. Biz Legenda firmasını tercih ettik. Yapay zeka da bize bunu önerdi. Hem göründüğü kadarıyla da biraz daha profesyonel, hem özel terminali var. Gayet güzel bir şekilde, kolay bir şekilde binebiliyorsunuz. Hem gemileri daha yeni ve hızlı, hem de burada 30 farklı dilde etrafından geçtiği yerleri anlatıyor. Diğerleri 15 euro bandında, bu 20 euro. Bir tık daha fiyatı pahalı diye tahmin ediyorum. Tabii değişiyor fiyatlar. Bazıları daha dolu, bazıları daha boş. Özellikle gündüz saatlerinde çok yoğun olmuyor. Akşam saatleri sold out. Burada aslında akşam ışıklar yandığında tekne turu yapmak lazım ama bizim akşam dışarı çıkma imkanımız çok olmadığı için biz 17.45 seansını tercih ettik. Bizim seansta toplam 10 kişi falan var. Ama akşam yapmak için erkenden, Budapeşte'ye gelmeden bilet almanız faydalı olacaktır. Ayrıca bu tekne turlarında işte bir içecek ücretsiz, 2 içecek ücretsiz gibi alternatifler var. Bu turda da 2 içecek ücretsiz. Birini kendiniz seçiyorsunuz. Alkollü veya alkolsüz. Birini de onlar limonata ikram ediyorlar. Bu da aklınızda olsun. Size daha önce anlattığım Margaret Adası'nda da bu tekne turu mola veriyor. Yani kısa bir duruyor. Bence hani önceki turlarla gelip burada inip belki bir sonraki turda tekrar binip devam edebiliyor olabilirsiniz. Benim tahminim o yönde. Çünkü buradan binenler var. Margaret Adası'na normalde zaten ya Uber'le ya otobüsle vesaire gelmeniz lazım. Zaten tekne turu yapacaksanız saatleri ona göre ayarlayıp mesela sabah turuyla gelip burada inip 1-2 saat adada takılıp tekrar tura binip devam edebilirsiniz. Evet, Budapeşte'de yeni bir günün sabahında Circus ismindeki mekandayız. Burası diğer klasik vloglardaki Blueberry gibi kahvaltıcılara çok iyi bir alternatif. Genelde lokallerin geldiği bir yermiş ama çok güzel, hem mekan fiziksel olarak çok geniş, çok ferah ve çok nezih bir ortam. Hem de Egg Benedict ve yumurtaları meşhurmuş. Fiyatlar da makul. Yaklaşık her bir söylediğiniz şey 500 lira bandında. Burayı kesinlikle kahvaltı mekanı olarak denemelisiniz. Ben başka bir artı daha söyleyeceğim. Şimdi turistik mekanlarda genellikle mekanına suyu getirmiyorlar. Ama normalde burada çoğu kafede su zaten ücretsiz, hani tap water olarak normalde getiriyorlar. Ama turistik mekanlarda sizi suyu özellikle hani isteyin de işte San Pellegrino gibi bir şeyler getirebilsinler diye suyu getirmiyorlar. Siz eğer özellikle sormazsanız, tap water demezseniz. Ama burası zaten lokallerin geldiği bir yer olduğu için tüm masalara şimdiden suları ve bardakları koymuşlar. Yani sizi bu gerginlikte bırakmıyorlar. Ayrıca da işte zaten bu çatal, kaşık falan hepsini içinden buraya koymuş olmaları da bence çok güzel.
mekan geniş ve 7.30'da açılmış olması da bebekli aileler için bence çok güzel. Ben ek Benedict söyledim ama hemi çıkardım ve yumurtasını çırpılmış yaptırdım. Ben de ek Florentin söyledim, ıspanaklı. Yanına da hash brown söyledim. Yani gördüğünüz gibi lokal bir mekan. Hiç öyle sunumlara, gereksiz şeylere girmemiş. Olanı koymuş yani. Ben bir süredir French toast yemek istiyordum. Bu French toast'u gördüm. Şurada seasonal offer diye bir yer var. Orada mesela bu sezon kuşkonmazlı Benedict ve çilekli olan French toast şu an sezondaymış. O French toast'tan söyledik. Diğerinin de aklım kaldı bu arada, kuşkonmazlı Benedict'te. Şimdi bunu deneyeceğiz. Bu arada bir de şunu göstereceğim ek gıda dönemi için. Avrupa'daki çoğu markette kefiri böyle yoğurt gibi bulabiliyorsunuz. Yani koyu kıvamlı, o bu kefir diye geçiyor. Yani hem yoğurt olan da var ama bu kefir olanı. Asil de bunu yemeyi çok seviyor. O yüzden aklınızda olsun. Şu arkamızdaki yeri hiçbir vlogda öneride görmemiştim. Biz de zaten otelimize yakın olduğu için, önden geçtiğimiz için fark ettik. İçerisi çok tatlı ve herkes matcha içiyordu. Ben aslında kahve alacaktım ama matcha söyledik bir de. Ben kahvemi içtim, cortado söyledim. Bu çilekli matchası. Fiyatları da bence uygun. İşte 2000 forintli bunlar. İçeride aslında oturursanız da dışarıdaki masalarda oturursanız bardakları çok tatlı. Biz take-away almak zorunda kaldık. Bu plastikle aldık ama bardakları çok güzel, oturulabilir. Evet, Primark Arena Mall'deyiz. Burada var ya kilometrelerce kuyruk var kasada. 20 kasa birden çalışıyor ve hala yetişemiyor. Ana baba günü. Macaristan %27 vergi oranıyla en yüksek Avrupa'da vergi oranı olan ülkelerden bir tanesi. Vergi için de yaklaşık 68.000 forintlik alışveriş yapmanız lazım tek fişte. Yani 175 euro. Alt limit de yüksek aslında. Bu aslında bunlar bir devlet başkanını devirdiler ya. 20 yıldır falan iktidardaydı. Onun bıraktığı kötü ekonominin getirileri. Avusturya'da 75 euro mesela alt limit. Burada 175 euro. Tek fişte de bunu yapmanız lazım. Ancak Primark'ta bu çok rahat tamamlanır. Hem bu alacağınız vergi iadesi oranını düşündüğünüzde çok rahat, hani 10.000 liralık alışveriş Türk parasına yaklaşık 10.000 liraya denk geliyor. Yapılabilir. Ancak biz Avusturya havaalanından çıkış yapacağız. Oradan da onaylatılabiliyormuş bu formlar. Yani Avrupa Birliği'nde gümrük birliği olduğu için hangi havaalanından çıkarsanız çıkın oradaki gümrük memuru onaylayabiliyormuş. Yoksa şehir merkezinde bir custom yok, yani vergi ofisi yok. O fişe biliyorsunuz damga vurdurmanız gerekiyor. Yine gelişmeleri size anlatırım. Avusturya Viyana havaalanında onaylatınca oluyor mu? Bizim gibi oradan çıkış yapacak olursa onu da deneyimlerimi aktaracağım. Fiyatlar ACY22 fiyatı bence. Yani Cigit markasıyla ACY22 fiyatı arasında bir yerde ama modeller daha fazla bence. Vergi Kalite iadesi olarak alınca biraz daha iyi. daha ucuz. Vergi iadesi alınca evet Cigit'ten biraz daha ucuza gelecek. Ama mesela ben böyle keten takımları oradan alıyordum. Şu Asil'in şu an üstündeki hepsi oradan. Daha fazla alternatif var diyebilirim. Çünkü onlar çok daha düz modellerdi. Evet, bizde kürtoş kalaç yani çimli kek denemeden tabii ki de Budapeşte'yi bitirmiyoruz. Biz bunun için Mölnars diye bir yer var, orada denedik. Bu Macarların klasik tatlısı. Bir silindirin etrafına sardıkları hamur işini odun kömür ateşinde yavaş yavaş pişirirken üstünde karamelize bir tabaka oluşuyor. Tarçınlı, vanilyalı birçok çeşitli dondurmalı çeşitleri olabiliyor. Aynı zamanda Mölnar'ın yanında bu ay prototipi de var. Birebir NASA görüntüleriyle ayın prototipini buraya koymuşlar. Bunu da bu sokağın ve binanın sahipleri Piarist tarikatının rahipleriymiş. Bunlar özellikle bilim, astroloji gibi özellikle ön plana çıkan bir tarikat. Onlar da bunu ithafen bu işyanının içerisine bu ay prototipini, entelasyonunu koydurmuşlar. Bunun dünyada farklı örnekleri de varmış. Farklı yerlerde de zaman zaman sergileniyormuş ama bu Budapeşte'deki kalıcı bir şekilde burada sürekli sergileniyor ve herkes burada bu şekilde bununla fotoğraf çektiriyorlar. Bu da Budapeşt Ay, London Ay gibi. Burayı bile Şampiyonlar Ligi finaline göre giydirmişler. Bütün her bir kabin bile Şampiyonlar Ligi logosuyla giydirilmiş. Tabii 3 gün sonra burada Şampiyonlar Ligi finali olduğu için bütün şehir bu şekilde bu havayı yaşıyor. Bilet fiyatları standart bilet 4.900 forint. Küçük çocuklar 2.900 forint. Öncelikli bilette 6.900 forint. Değerlendirmek isteyenlere böyle de bir dönme dolap bulunuyor Budapeşte'de.
Evet, bu vlogda her şey var. Otel önerisi, kahvaltı mekanları, gezilecek noktalar. Sadece bir şey yok, o da New York Cafe yok. Arkamda gördüğünüz New York Cafe. Gerçekten biraz abartılmış bir balon. Yani bir tane Americano'ya o kadar para vermek istemedim. Rezervasyonumuz vardı normalde. İçimizden gitmek gelmedi. Zaten birçok vlogda görebilirsiniz. Bu vlogda New York Cafe yok. Ama yine de gitmek istiyorsanız gelmeden bir hafta önce rezervasyon yaptırdım. Zaten 6.30'dan sonrasına hiç yer yoktu. Ben zar zor işte öğleden sonra 3.30-4 gibi slotları boş bulabilmiştim. Zaten yemek yenilen Beyaz Salon diye bir yer var. Sitede rezervasyon yaparken seçenekleri görüyorsunuz. Orası full doluydu. Sadece kafe kısmında 1-2 slot vardı. O da aklınızda olsun. Önceden planlamak gerekiyor. Budapeşte gezimiz sona erdi. Budapeşte'yi geride bıraktık. Viyana'ya doğru trenle seyahat halindeyiz. Biz ÖBB firmasının Eurocity EC 140 kodlu trenine bilet aldık. Sabah 8.30 treni. Yaklaşık 11.50'de Viyana'da oluyor. Ben bileti omio.com'dan aldım. Firmanın kendi sitesine ulaşılamıyordu. Sürekli teknik arıza veriyordu. Oradan almak çok konforlu. Belki daha ucuza alabileceğiniz, hani 3-5 euro daha ucuz alabileceğiniz başka siteler de var ama Omio gayet pratik bir site. Ben hep yurt dışı böyle trendir, gemidir yolculuklarında orayı kullanıyorum. Şimdi bir güzel yanı da şu. Normalde hani ben koltuk seçmedim, kompartman seçmedim. Sadece bilet alırken aile ve işte çocukluğu gibi bir seçenek vardı. Onu seçtim. Bizi direkt bu kompartmanlı odaların olduğu vagona vermişler. Diğer vagonlarda insanlar sıkış tepiş böyle bayağı inen binen bir curcuna hali var. Ama biz burada sessiz sakin odanın içinde, özellikle bizim odaya da başkası da düşmedi Allah'tan, konforlu bir şekilde seyahat ediyoruz. Siz de Omio'dan bilet alırken bu seçeneği seçerseniz büyük ihtimal sizi bu vagona atayacaktır. Ben bileti kişi başı 50 euroya aldım. Bir sonraki saatler daha uygun fiyatlı olabiliyor. Çünkü herkes sabah 8.30'da kalkıp gitmek istediği için bu saat yoğun bir saat. Fiyatlar uçak biletleri gibi oynayabiliyor. Duruma göre artık siz değerlendirirsiniz. Evet, Zeynep'ten Budapeşte'ye dair değerlendirmelerini alalım. Bir vlog klasiği. Bu benim Budapeşte 3. gelişimdi. Bence güzel bir şehir. Görmeye gerçekten değer. Yani böyle ilk geldiğimde, bu seferkinde de geldiğimde böyle büyük olduğunu düşündüm. Hani yine böyle bitmez gibi geldi. Ama bebekli olmamıza rağmen ve hani Asya'nın uykularında ya otele dönmemize ya da bir yerde beklememize rağmen 3 tam günde rahatlıkla gezilebileceğini düşünüyorum. Tabii eğer böyle geceleri akacaksanız daha fazla vakte ihtiyacınız olabilir. Öyle şeyler yapacaksanız. Biz gece tabii otelde olduğumuz için 3 tam gün bence gezmek için yeterli. Çünkü aynı yerlerden yürümeye devam ettik bir yerden sonra. Yazın enteresan bir şekilde bence çok sıcak oluyor. O yüzden hani böyle Mayıs bile yürümek için zordu. Nisan'ı, Ekim'i bence daha iyi olabilir burayı gezmek için. Kışı da çok soğuk oluyormuş ama yazı çok sıcak. Yürünürse her yer yürüme mesafesi çok rahat, keyifli bir şekilde her yer görülebilir ve yolları öğrene öğrene, parklarında dura dura, bir şeyler ye içe içe çok güzel gezilir diye düşünüyorum. Ama yürümediğinde biraz daha sıkıcı bir hal alabilir şehir. Biz biraz Uber kullanmak zorunda kaldık burada. Yürüyerek gezmeye izin veren şehirleri ben çok seviyorum. Budapeşte tekrar gelir miyim? Asil büyüdükten sonra tekrar gerçekten gelirim. Tekne turunu gece yapamadım. 3 seferde de yapamamış oldum. New York Cafe'ye 3 seferdir gidemedim. Bir de parlamento binasını gece tekrar ışıklandırmasıyla görmek isterim. Bunlar için ben tekrar gelmek isterim. It takes so little just to make me smile. You don't